Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda dalgona kahveli hazırlamış olduğum harika bir pasta tarifim var arkadaşlar. Bu tarifi daha önce tatmamış olduğunuzu düşünüyorum. Mutlaka tarifimi izleyin ve sizler de deneyip tadın. Dondurma tadını ve dalgona kahvenin o nefis aromasını, ikisini bir arada yaşayacağınız muhteşem bir lezzet. Nasıl yaptık? Mutfağımıza geçelim. Ocağımızın üzerine aldığımız tenceremizin içerisine malzemelerimizi ekleyerek pastamızın yapımına başlayacağız. Malzemelerimizin miktarını açıklama kısmına tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Tereyağımız, un, toz şeker ve sütümüz var. Ayrıca bir pakette vanilya kullanacağız. Önce tereyağını ocağımıza alıyoruz ve erimeye bırakıyoruz. Tereyağımız güzelce erimesi için biraz bekliyoruz ve karıştıralım. Tamamen içindeki parçası da erisin arkadaşlar ve üzerine unu ilave edelim. Unun kokusu çıkıncaya dek, yani hafif pembeleşinceye dek karıştırarak yağımızın içerisinde kavuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hafif pembeleşsin. Dikkat edin, yakmayın. Yanık tadı asla oluşmasın. Ve şimdi içerisine süt ilave ediyoruz ve bir karıştırma teli ile kolaylıkla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Sütün birazını dökelim, biraz karıştıralım arkadaşlar ve sonrasında toz şekerini ilave ediyoruz. Toz şekerle de birlikte karıştıralım ve geriye kalan sütü de tenceremizin içerisine alalım. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Pürüzsüz bir kıvamda güzel bir muhallebi elde edeceğiz. Muhallebimizi pişirirken karıştırmayı bırakmayın. Topaklanma olmasın. Eğer topaklanma olursa el mikseri ile güzelce çırparsınız arkadaşlar. O da ayrı bir püf noktası olarak burada dursun. Vanilyamızı da ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Artık iyice kıvam aldı. Şimdi göreceğiniz gibi göz göz kabarcıkları göreceksiniz ve bu kabarcıkları gördüğünüz zaman arkadaşlar ocağımızın altını kapatın. Bakın, artık muhallebimiz pişmiş demektir ve tam kıvamında demektir. Eğer bundan daha fazla bekletirseniz dibi tutar ve yanar. O yüzden kapatıyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Şimdi sıra dalgona kahvemizi hazırlamakta. Bunun için granül kahvemiz, toz şeker ve birazcık sıcak suyumuz var. Kahveyi kabımızın içerisine alıyoruz ve toz şekeri de üzerine döküp biraz karıştırıyoruz ve sıcak suyumuzu da ilave edelim ve mikser ile iyice çırpacağız arkadaşlar. Dalgona kahvenin yapılışının en birinci işlemi çırpmak. Ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel bir kıvam ve o kadar da güzel bir renk elde edeceksiniz. Bakın, gördüğünüz gibi köpürdü ve farklı bir kıvama, sanki farklı bir boyuta geçti kahve. Krema şeklinde ve de çok güzel bir lezzeti var. Eğer kullandığınız kahvenin şekersiz ise kahveniz, eklediğimiz şeker miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Nescafe de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçü bir arada Nescafe kullanırsanız şeker miktarına dikkat edin. Çok tatlı olabilir. Artık dalgona da hazır. Şimdi pastamızın yapılışına geçelim. Gördüğünüz gibi kremamız da soğudu. Kelepçeli kek kalıbımızın tabanına ben bisküvi seriyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz de, ama çok farklı ve güzel bir lezzet verdi. Bisküvileri bir sıra şeklinde bu şekilde dizdim.
Üzerine kremamızdan dökeceğim ve şimdi bir sırayı beyaz kremamızla kaplayacağız. Gördüğünüz gibi kremamızın kıvamı da çok güzel. İpek gibi bir krema elde ettik. Bu kremayı farklı pastalarda da kullanabilirsiniz. Pastacı kreması tarifimi de yukarıya ekleyeceğim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayrıca portakallı bir krema tarifim var. Bu portakallı krema tarifimi farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Onu da yukarıya ekliyorum. Tıklayıp ulaşıp izleyebilirsiniz ve tarifi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra bisküvileri dizmeye geçeceğim. Hemen dizelim. Yapılışı çok basit. Lezzeti ise daha önce hiç tatmadığınız güzellikte bir lezzet. Çok beğeneceğinizden eminim. Sadece dikkat etmeniz gereken şey kahvenin şekersiz bir kahve tercih ettiğinizde çok fazla kahve ilave etmeyin. Açıklamalar kısmında malzeme miktarlarını bulacaksınız ve püf noktalarını da yazacağım sizlere. Oradan alıp kolaylıkla uygulayabilirsiniz ve sevdiklerinize de mutlaka bu güzel lezzeti tattırın. Arkadaşlar buraya kadar izlediniz ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakıp abone olup bildirim zilini de açarsanız kanalıma ve bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Videomu da beğenirseniz arkadaşlar kendi sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye bu tarifi ulaştırmış oluruz. Pastamızın ilk aşamasını bitirdik. Şimdi sıra dalgona kahveli kremamızı eklemekte. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Soğuduğu zaman da buz gibi çok nefis bir lezzeti var. Dalgona kahvesinin de farklı yapılışlarını veya farklı kullanımlarını YouTube'da görmüşsünüzdür. Pasta üzerinde denemek de çok keyifli ve çok lezzetli oldu. Dalgona kahvemizi de serelim, bir güzelce yerleştirelim kalıbımızın içerisinde, pastamızın üzerine. Artık son aşamalardayız. Pastamız gördüğünüz gibi çabucak hazırlandı. Sadece yapmanız gereken güzelce çırpmak olacak arkadaşlar. Pastamızı dilerseniz bu şekilde de soğutmaya bırakabilirsiniz. Ama ben üzerine geriye kalan artan bisküvilerimizi iyice ezip üzerine serptim. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Bunu yapmayabilirsiniz. Ya da fındık, ceviz, fıstık herhangi bir şey serpebilirsiniz. Ama hiç tadına farklı bir şey eklemeye gerek yok. Çünkü üzerinde kullandığımız dalgona kahve ile muhteşem bir lezzet elde ettik. Şimdi buzdolabına götürüyorum ve akşam yapmıştım, sabaha kadar soğusun. Şimdi dolaptan da çıkardım. Hemen kenarlarını şöyle bir bıçak ile kolay açabilmek için çizerek geçtim. Bakın çok da güzel, şahane bir pasta oldu. Sizlere bunu tatmayı özellikle tavsiye ediyorum. Ben bu pastayı pasta ustası, şef, madalyalı şef Duygu Tuğcu hocamdan öğrendim. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum ve çok daha güzel şeyler öğrendim. İlerleyen zamanlarda onları da yapıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi pastamızı böyle bir görelim. Etrafında şöyle bir dönelim ve bakalım. Sonra da dilimleyip lezzetini tatmaya geçelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kesimi de çok kolay ve kalıp gibi bir pasta. Maraş dondurmasını kahveli yiyormuşsunuz gibi bir his var arkadaşlar. Bu hissi yaşamanızı, tatmanızı istiyorum.
Evet, şimdi hemen tabağımıza da alalım. Şöyle bir iyice bakalım. Arkadaşlar beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımın gelişmesi için, yeni videoların gelmesi için bana destek olmalısınız. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Evet canım arkadaşlarım, şimdi pastamızdan bir çatal alalım ve tadına bakalım. Gördüğünüz gibi beyaz kreması ve üzerinin dalgona kahveli kremasının birbirine uyumu muhteşem olmuş. Lezzeti ve tadı, kıvamı, tatlılığı tam yerinde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Videomu paylaşmak serbesttir arkadaşlar. Tüm sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.